Selamlar bilim kurgu meraklıları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafaları yakacak, uykuları kaçıracak o meşhur soruyu masaya yatırıyoruz. Acaba yaşadığımız bu koca evren şöyle kallavi bir bilgisayar simülasyonundan mı ibaret? Yok artık demeyin, çünkü bu fikir sadece bilim kurgu filmlerinin senaryolarında kalmadı. Ciddi fizikçilerin, filozofların bile aklını kurcalıyor. Peki, bu çılgın fikir nereden çıktı? Hani bazen bir dejavu yaşarsınız ya, sanki o anı daha önce yaşamış gibi hissedersiniz. Ya da bilgisayar oyunlarındaki gibi, bir yere bakınca oranın detaylarının sonradan yüklendiğini, bir bug olduğunu hissettiğiniz oldu mu hiç? İşte bu teori, tam da bu hislerin üzerine felsefi bir bina inşa ediyor. Diyor ki, ya bizler, çok gelişmiş bir medeniyetin çalıştırdığı devasa bir simülasyonun içindeki karakterlersek, belki de torunlarımızın torunları, atalarımız nasıl yaşardı acaba diye merak edip bizi bir nevi tarih simülatörü programında çalıştırıyorlardır. Ne dersiniz, kulağa delice ama bir o kadar da ilgi çekici gelmiyor mu? Bu simülasyon argümanının en popüler savunucularından biri de Oxfordlu filozof Nick Bostrom. Bostrom diyor ki, 3 olasılıktan biri neredeyse kesinlikle doğru. Birincisi, insanlık gibi medeniyetler, bu tür gerçekçi simülasyonlar yaratacak teknolojik olgunluğa erişemeden yok olurlar. Yani kıyamet senaryoları. İkincisi, teknolojik olarak bu seviyeye gelseler bile, etik veya başka sebeplerden ötürü bu tür simülasyonlar yapmayı tercih etmezler. Belki de atalarını bir hard diske hapsetmenin pek de hoş bir davranış olmadığını düşünürler, kim bilir? Ve işte geldik üçüncü ve en kafa karıştırıcı olasılığa, bu seviyeye ulaşan medeniyetlerin neredeyse tamamı çok sayıda ata simülasyonu çalıştırır. Eğer durum buysa, simüle edilmiş evrenlerin sayısı, gerçek olan tek bir evrenden kat be kat fazla olur. Bu durumda basit bir olasılık hesabı yaptığımızda, bizim bu simülasyonlardan birinin içinde olma ihtimalimiz, o tek gerçek evrende olma ihtimalimizden çok daha yüksek olur. Yani istatistiksel olarak biz muhtemelen birer kod satırıyız. Vay canına! Düşünsenize, şu an beni izlerken aslında bir işlemcinin sizi render etmesi ne acayip bir fikir. Peki, fizikçiler bu işe ne diyor? Onlar da boş durmuyor tabii ki. Bu teoriyi test etmenin yollarını arıyorlar. Örneğin, eğer bir simülasyonun içinde yaşıyorsak, evrenin bir çözünürlüğü olmalı değil mi? Tıpkı bir bilgisayar ekranındaki pikseller gibi. Fizikçiler, uzay zamanın en küçük, bölünemez birimlerine, yani Planck uzunluğuna ulaştığımızda, evrenin dokusunda bir tür piksellenme veya grid yapısı bulabileceğimizi düşünüyorlar. Henüz bunu gözlemleyebilecek teknolojimiz yok ama bazı deneyler evrenin pürüzsüz ve sürekli olduğunu gösteriyor. Şimdilik simülasyon teorisi aleyhine bir puan. Bir başka ilginç fikir de evrenin kurallarından, yani fizik yasalarından geliyor. Bu yasalar neden bu kadar hassas bir şekilde ayarlanmış? Yerçekimi sabiti birazcık farklı olsaydı, yıldızlar oluşamazdı. Elektronun kütlesi milimetrik oynasaydı, atomlar bir arada duramazdı. Sanki bir programcı, evrenin ayarlar menüsüne girip, her şeyi yaşamın ortaya çıkması için en ideal değerlere ayarlamış gibi duruyor. Buna ince ayar argümanı deniyor. Simülasyon teorisini savunanlar, işte bu bir tasarımcının, bir programcının kanıtı diyorlar. Tabii ki bu sadece bir yorum. Belki de sonsuz sayıda evren vardır ve biz sadece yaşama izin veren bu şanslı evrende denk gelmişizdir. Buna da çoklu evrenler teorisi deniyor. Seç beğen al ve gelelim oyunlardaki bug'lara, yani sistem hatalarına. Eğer bir simülasyondaysak, arada sırada sistemin hatalar vermesi, fizik yasalarının anlık olarak ihlal edilmesi gerekmez mi? Mesela durup dururken bir çay bardağının havada asılı kalması gibi. Şimdiye kadar böyle bir şeyi bilimsel olarak gözlemlemedik. Gördüğümüz her tuhaflığın ya bir açıklaması bulunuyor ya da henüz anlayamadığımız yeni bir fizik kuralına işaret ediyor. Yani eğer bir simülasyondaysak, programcısı işini gerçekten çok iyi yapmış, neredeyse hiç hata yok. Ya da belki de hatalar oluyor ama bizim beynimiz bu hataları fark etmemizi engelleyecek şekilde programlanmıştır. Belki de bir hata gördüğümüzde sistem anında hafızamızı silip yerine sahte bir anı yüklüyordur. Bu da işin en korkutucu ve kanıtlanamaz kısmı. Peki bu teorinin bizim için pratik bir anlamı var mı? Yani bir simülasyonda yaşadığımızı bilmek günlük hayatımızı değiştirir mi? Çoğu filozof hayır diyor. Sonuçta bu simülasyon bizim tek gerçeğimiz. Hissettiğimiz acı gerçek, tattığımız mutluluk gerçek. Sevdiğimiz insanlar bizim için gerçek. Kurallar, yani fizik yasaları tutarlı bir şekilde işliyor.
Yani yarın yerçekiminin aniden tersine dönmesi gibi bir endişemiz yok. Tıpkı bir bilgisayar oyunundaki karakterin oyunun kurallarına göre oynaması gerektiği gibi biz de bu evrenin kurallarına tabiiz. Yani sabah yine işe gideceğiz, faturaları ödeyeceğiz. Simülasyonun fişini çekmedikleri sürece hayat devam ediyor. Ama bir yandan da şöyle düşünmek insana garip bir özgürlük hissi veriyor. Belki de hayat sonu olan bir oyundur. Bu oyunu en iyi şekilde oynamak, her anın tadını çıkarmak, yeni şeyler denemek, risk almak. Belki de amaç budur. Eğer bir simülasyonun içinde birer karaktersek, o zaman neden en ilginç, en kahraman, en iyi karakter olmaya çalışmayalım ki? Belki de simülasyonu yönetenler. Vay be, şu 7 milyar 853 milyonuncu karakter ne kadar da ilginç bir hayat yaşıyor. Şunun ayarlarını biraz daha yükseltelim derler, kim bilir. Belki de hile kodları vardır. Mesela sonsuz para hilesi falan. Şaka bir yana, bu düşünce deneyi bize varoluşumuz ve gerçeklik algımız üzerine düşünmek için harika bir fırsat sunuyor. Sonuç olarak evrenin bir simülasyon olup olmadığı sorusunun kesin bir cevabı şimdilik yok. Belki de hiç olmayacak. Bu, bilimden çok felsefenin alanına giren bir soru. Ama bu soruyu sormak bile ufkumuzu genişletiyor. Bizi, bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamaya itiyor. Belki de asıl mesele cevabı bulmak değil, doğru soruları sormaktır. Ne dersiniz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekliğin içinde miyiz? Yoksa çok gelişmiş bir The Sims oyununun karakterleri miyiz? Yorumlarda kendi çılgın teorilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür kafa açan konuları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda belki de bu simülasyonun dışına nasıl çıkabileceğimizi konuşuruz. Ne dersiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.